Steam ilkbahar indirimleri başladı ama çoğu kişi hala yanlış oyunları alıyor. Ben senin için en ucuzdan başlayıp en pahalıya doğru fiyatına göre gerçekten alınmaya değer 25 oyunu tek tek seçtim. Ve şunu net söyleyeyim, videonun sonlarına doğru gördüğün oyunlar baştakilerden kat kat iyi. Arada belki de daha önce hiç duymadığın oyunlar olacak ama hepsi fiyatına göre fazlasıyla iyi. Hazırsanız listemize geçelim. Dontachi iyi seyirler diler efendim. İlk oyunumuz Liberated. Liberated aslında klasik bir oyun değil, daha çok oynanılabilir bir çizgi roman gibi. Hikaye distopik bir dünyada devletlerin insanları tamamen kontrol ettiği bir sistemde geçiyor. Sen de bu düzene karşı çıkan bir grubun içindesin. Oynanış tarafında ise platform, stealth ve hafif aksiyon karışımı bir yapı var. Ama bu oyunu asıl farklı yapan şey sahnelerin direkt olarak çizgi roman sayfası gibi akması. Çok uzun bir oyun değil, yaklaşık 3 saatte bitirebileceğiniz bir oyun ama verdiği deneyim bayağı bir farklı. Eğer ben kısa ama farklı bir şey oynayayım diyorsan bu fiyata kesinlikle şans verilir. Çünkü kendisi %80 indirimle 10.49'dan $2.09 düşmüş. The Headliners özellikle arkadaşlarla oynandığında parlayan bir oyun. Amacın aslında oldukça basit. Kaotik olayların ortasında kalan gazeteci ekibi olarak hayatta kalmaya ve işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama işin asıl olayı şu: oyun tamamen kaos üzerine kurulu. Her şey hızlı gelişiyor, sürekli bir şeyler ters gidiyor ve tam da bu noktada eğlence başlıyor. Tek başına da oynanabilir ama asıl olayı co-op tarafı. Eğer arkadaşlarla girip saçmalayayım, gülelim ve biraz da kapışalım diyorsan bu fiyat bandında güzel bir tercih. The Headliners %40 indirimle 4.49'dan $2.69 düşmüş durumda. Yuppie Psycho Executive Edition. Yuppie Psycho dışarıdan piksel grafikli bir korku oyunu gibi görünüyor ama içi bayağı dolu dolu. Hikaye garip bir şirkette işe başlayan herhangi bir adam olan karakterimizin başına gelen tuhaf olayları anlatıyor. Ama bu normal bir iş değil, çünkü şirketin içinde doğaüstü şeyler dönüyor ve sen bunların ortasında kalıyorsun. Atmosferi çok güçlü, hikayesi merak ettiriyor ve yer yer piksel oyun olmasına rağmen bayağı bir germeyi başarıyor. Eğer hikayeli psikolojik korku seviyorsan bu oyun seni bayağı bir sarabilir. Oyunumuz %65 indirimle 7.99'dan $2.79 düşmüş. A Way Out tamamen co-op üzerine kurulu bir deneyim. Yani tek başına oynayamıyorsun. Zaten olayı iki karakterin birlikte hapishaneden kaçma hikayesi. Oyun boyunca sürekli birlikte hareket etmen gerekiyor. Biriniz dikkat dağıtırken diğeri iş yapıyor, beraber plan yapıyorsunuz ve bulunduğunuz hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz. Hikaye sinematik şekilde ilerliyor ve bayağı bir akıcı. Eğer oynayacak bir arkadaşın varsa bu fiyata kesinlikle kaçırılmaması gereken oyunlardan biri. Ayrıca bildiğim kadarıyla oyunda Friend Pass özelliği de var. Bir kişinin oyunu alması yeterli. Oyunumuz %90 indirimle 29.99'dan $2.99 düşmüş durumda. Overcooked 2. Overcooked 2 dışarıdan basit görünen ama oynarken arkadaşlık bitirebilecek bir oyun. Amacımız mutfakta yemekleri yetiştirmek ama ortam o kadar kaotik ki işler hemen sarpa sarıyor. Ve bir noktadan sonra oyunu kenara alıp kendinizi sadece partnerinizle ile kavga ederken buluyorsunuz. Haritalar sürekli değişiyor, platformlar kayıyor, yangın çıkıyor ve siz yetişmeye çalışıyorsunuz. Tabii yetiştirebilirseniz. Tek başına da oynanabilir ama pek önermem, asıl eğlence yine co-op tarafında. Arkadaşlarla oynayıp küfür ederken stres atmalık bir şeyler arıyorsanız bu oyun kesinlikle alınır. Overcooked 2 %75 indirimle 12.49'dan $3.12 düşmüş. Detroit Become Human. Detroit Become Human'ı anlatmaya gerek yok. Tamamen hikaye odaklı bir oyun. Gelecekte geçiyor ve androidlerin insanlar gibi bilinç kazanmaya başladığı bir dünyayı anlatıyor. Sen de farklı karakterleri kontrol ederek hikayeyi yönlendiriyorsun. Verdiğin her karar hikayeyi direkt etkiliyor ve seni farklı sonlara götürüyor. Oynanıştan çok hikaye ve seçimler ön planda. Eğer ben oyun oynayayım ama aynı zamanda film gibi aksın ve bundan seneler sonra oynadığım şey dün gibi aklımda kalsın diyorsan bu fiyatı bence kaçırmamalısın. Detroit tam %90 indirimle 31.99'dan $3.19 düşmüş durumda. Old Market Simulator. Old Market Simulator sakin, kafa dağıtmalık oyunlardan bir tanesi. Orta çağda kendi küçük marketini işletiyorsun. Ürün alıyorsun, satıyorsun ve yavaş yavaş dükkanını büyütüyorsun. Oyun tamamen ekonomi ve yönetim üzerine kurulu ama stresli değil. Daha çok chill bir deneyim sunuyor. Ayrıca market işletmenin yanı sıra balık tutarak satabilir, adalara gidip maden toplayabilir ve bu yaptığınız madenlerle bir şeyler yapıp tekrar satabilirsiniz. Yani kısaca yapabileceğiniz tonla şey var. Sadece markette takılı kalmıyorsunuz. Böyle arkada müzik açıp oynanabilecek tarzda bir oyun. Old Market Simulator %40 indirimle 5.79'dan $3.47 düşmüş durumda. Sons of the Forest. Sons of the Forest survival türünün en popüler örneklerinden biri. Issız bir adaya düşüyorsun ve hem doğayla hem de garip yaratıklarla hayatta kalmaya çalışıyorsun. Base kurma, keşif, crafting derken oyun bayağı bir şekilleniyor. Özellikle arkadaşlarla oynadığında çok daha keyifli hale geliyor. Tek başına oynarken biraz sıkıcı olabilir, uyarmak gerek. Hem ucundan korku türünü hem hayatta kalma hem de base inşa etme türlerini seviyorsan bu fiyata daha iyi bir fırsat olmaz. Çünkü oyunumuz %70 indirimle 14.99'dan $4.49 düşmüş durumda. Mirror's Edge Catalyst.
Mirror's Edge Catalyst tamamen akıcılık üzerine kurulu bir oyun. Parkur yapıyorsun, çatılarda koşuyorsun ve neredeyse hiç durmadan ilerliyorsun. Hikaye var yok değil ama oyunun asıl olayı o durmadan ilerlediğin akış hissinde gizli. Bir kere ritme girince bırakması birazcık zor oluyor. Eğer hızlı tempo, akıcı ve farklı bir deneyim arıyorsan kesinlikle şans verilebilir, sağlam bir oyundur. Mirror's Edge Catalyst %75 indirimle $19.99'dan $4.99 düşmüş durumda. Mad Games Tycoon 2. Mad Games Tycoon 2'de kendi oyun şirketini kuruyorsun. Kendi oyunlarını geliştiriyor, ekip kuruyor ve sektörde büyüyüp tekel olmaya çalışıyorsun. Detay seviyesi bayağı yüksek, o yüzden biraz öğrenme süreci olabilir ama gözünüzü korkutmasın. Oyun o kadar eğlenceli ki saatlerinizin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Ayrıca alışınca bağımlılık yapıyor, uyarmam gerek. Eğer yönetim ve simülasyon oyunlarını seviyorsan saatlerini gömebilirsin bu oyuna. Mad Games Tycoon 2 %40 indirimle $8.49'dan $5.09 düşmüş durumda. Slay the Princess The Priesting Cut. Slay the Princess son yıllarda çıkan görebileceğiniz en ilginç oyunlardan biri. Hikaye tamamen seçimler üzerine kurulu ve yaptığın her şey oyunun gidişatını direkt olarak değiştiriyor ve bunu sözde yapmıyor. Gerçekten seçtiğiniz en ufak şeylerin bile oyun gidişatına doğrudan etkisi var. Çizimleri ve görsel tekniği inanılmaz orijinal hissettiriyor ve kendi çapında çok niş bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kısa ama çok etkileyici bir korku psikoloji deneyimi sunan Slay the Princess %45 indirimle $9.29'dan $5.10 düşmüş durumda. Bir sonraki oyunumuz Kenshi. Kenshi özgürlüğün dibine vurduğun bir sandbox oyunu. Oyun sana hiçbir şey anlatmıyor. Direkt dünyaya atıyor ve ne yaparsan yap diyor. Oyun sana hiçbir şey anlatmıyor derken zaten sen oyuna bir hiç olarak başlıyorsun. Kendi yolunu tamamen kendin belirliyorsun. İster ticaret yap, ister savaşçı ol, ister çete kur, tamamen sana kalmış. Ancak baştan uyaralım, biraz zor bir oyun. Öğrenene kadar biraz zorluk çekebilirsiniz. Herkesin becerebileceği tarzda bir oyun değil desem yalan söylemiş olmam sanırım. Ama eğer sabırlıysan ve özgürlük seviyorsan bu oyun seni bağımlı yapar. Kenshi %60 indirimle $14.99'dan $5.99 düşmüş durumda. Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare klasik Call of Duty deneyimini sunuyor. Bu oyunu çok fazla anlatmadan geçeceğim. Hala Modern Warfare oynamayan vatan hainleri varsa lütfen şu oyunu alıp oynasın. Eğer aksiyon FPS ve güzel bir hikaye deneyimi seviyorsan bu fiyat bayağı iyi. Modern Warfare tam %90 indirimle $59.99'dan $5.99 düşmüş durumda. Project Zomboid. Project Zomboid gördüğün ve görebileceğin en gerçekçi hayatta kalma zombi oyunlarından birisi olabilir. Zombi istilası sırasında hayatta kalmaya çalışıyorsun ama oyun seni hiç affetmiyor. Zaten oyun işte böyle öldün diyerek başlıyor. Açlık, hastalık, yorgunluk her şey önemli. Yediğin bozuk bir yiyecek yüzünden ya da aldığın bir sıyrığı ihmal edersen ölürsün. Bu oyun en ufak hatayı asla affetmiyor ve öldüğünde her şey sıfırdan tekrardan başlıyor. Yavaş tempolu, öğrenmesi ve ustalaşması bir hayli zor ancak bir o kadar da müthiş bir oyun. Eğer arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız çok daha keyif alırsınız. Hardcore survival seviyorsan bu oyun seni içine çeker ve sizi bir Project Zomboid fedaisi yapar. Oyunumuz %33 indirimle $10.49'dan $7.02 düşmüş durumda. Gilead. Gilead için Silent Hill esintili ama Pixar estetiğinde bir gizem korku fırtınası diyebiliriz. Biraz fazla mı abartı oldu emin değilim. Karakterimiz Sally ile zorbalığa uğrayan kuzenimizi ararken kasabanın kabuslarla dolu paralel bir versiyonunu hapsoluyoruz. İster gizlenerek canavarları atlatıyoruz, istersek de el fenerimizle yavaş noktalarını vuruyoruz. Oyunun sanatsal tasarımı harika. Hikayesi ise zorbalık üzerine çok anlamlı bir alt metin taşıyor. Bulmacalar, kaçış ve keşif mekaniklerinin yanı sıra oyunda birden fazla son da mevcut. Çok uzun bir oyun değil ama verdiği atmosfer ve bulmacaları oldukça başarılı diyebilirim. Gilead %60 indirimle $19.99'dan $7.99 düşmüş durumda. The Drifter. The Drifter point and click macera oyunlarını seven tayfanın kaçırmaması gereken bir cevher. Karakterimiz Mick Carter memleketine dönüyor. Bir cinayete kurban gidiyor ama ölmek yerine birkaç dakika öncesinde tekrar uyanıyor. Zamanı geri sarıp kendi katilini bulmaya çalışıyor. 70'lerin kült filmlerinden fırlamış karanlık bir atmosfer, muazzam piksel sanat ve sizi koltuğa çivileyecek bir gizem. Bulmacalar akıyor, hikaye ise bir saniye bile durmuyor. Modern noir, bilim kurgu ve yüksek tempo arıyorsan The Drifter tam olarak sana göre. The Drifter %20 indirimle $10.49'dan $8.39 düşmüş durumda. Big Ambitions. Big Ambitions aslında tam anlamıyla bir sıfırdan zirveye ekonomi simülasyonu diyebiliriz.
Neredeyse parasız bir karakter olarak oyuna başlıyorsun ve New York tarzı büyük bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Başta basit işlerde çalışıyorsun, para kazanıp ev tutuyorsun, temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Ama oyunun asıl olayı buradan sonra başlıyor. Kazandığın paralarla kendi işini kurabiliyorsun. Küçük bir dükkan açmakla başlayıp zamanla restoran, market, ofis gibi işletmelerini büyütüyorsun. Hatta çalışan alıp şirket yönetir hale geliyorsun. Ama oyun sadece para kazanmaktan ibaret değil, aynı zamanda zaman, çalışan ve malzeme yönetimi, masraf kontrolü, şehir içi planlamalar gibi stratejik unsurlar da işin içinde. Eğer Sims ve ekonomi simülasyonu karışımı bir şeyler arıyorsan ve uzun vadeli progresyon seviyorsan, Big Ambitions bayağı sarabilecek bir yapım. Oyunumuz %25 indirimle 11.50'den $8.62 düşmüş durumda. Dead Space. Dead Space bilim kurgu türünün en sağlam örneklerinden biri ve remake versiyonu da bunu modern grafiklerle çok daha güçlü hale getiriyor. Hikaye uzayda terk edilmiş bir madencilik gemisinde geçiyor. Sen Isaac Clarke olarak bu gemiye gönderiliyorsun ama içeri girdiğin anda hiçbir şeyin normal olmadığını fark ediyorsun. Gemide mutant yaratıklar var ve en önemli detay şu, bu oyun seni sürekli geriyor. Ses tasarımı, dar koridorlar ve ani saldırılarla sürekli tetikte kalıyorsun. Kalp rahatsızlıklarınız varsa pek önermediğim bir oyun. Eğer korku seviyorsan ve atmosfer senin için önemliyse Dead Space bu listede en sağlam deneyimlerden biri. Dead Space Remake %85 indirimle $59.99'dan $8.99 düşmüş durumda. Fears the Phantom Bundle. Fears the Phantom aslında episodik bir korku serisi ve her bölüm gerçek hayatta yaşanmış gibi anlatılan kısa hikayelerden oluşuyor. En azından böyle olduğunu vaat ediyor. Böyle olduğunu vaat ediyor derken gerçekten yaşanmış hikayeler olduğunu vaat ediyor. Fears the Phantom serisinin olayı jumpscare değil, daha çok gerçekte yaşanmış olabilir hissi yaratması. Genelde yalnız bir karakteri kontrol ediyorsun ve gece vakti evde, motel gibi yerlerde garip olaylar yaşamaya başlıyorsun. Telefon konuşmaları, çevresel sesler ve basit ama etkili senaryolarla gerilim oluşturmaya çalışıyor. Eğer yüksek grafik ya da aksiyon değil de gerilim hissi arıyorsan ve bu seriyi hala YouTube üzerinden izlememişsen tam 4 oyunuyla beraber tam olarak sana göre. Fears the Phantom bundle'ımız %39 indirimle 15.80'den $9.69 düşmüş durumda. Dying Light 2 Stay Human. Dying Light 2 parkur ve zombi temasını birleştiren açık dünya bir oyun. Oyunda Aiden adlı bir karakteri kontrol ediyorsun ve hem şehirde hayatta kalmaya hem de geçmişini çözmeye çalışıyorsun. Gündüzleri parkur yaparak şehirde dolaşıyorsun, loot topluyorsun ve görev yapıyorsun. Ama gece olduğunda işler değişiyor çünkü zombiler çok da agresif hale geliyor ve hayatta kalmak zorlaşıyor. Oyunun en güçlü tarafı tahmin edebileceğiniz üzere parkur sistemi. Çatıdan çatıya atlamak, hızlı kaçışlar yapmak gerçekten akıcı ve keyifli hissettiriyor. Dying Light 2 Stay Human %75 indirimle $39.99'dan $9.99 düşmüş durumda. Raccoon City Edition. Bu paket aslında Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 Remake'i birlikte içeriyor. İki oyun da aynı evrende geçiyor ve Raccoon City'deki viral salgının ortasında yaşanan olayları anlatıyor. Resident Evil 2 tarafında daha çok hayatta kalma ve gerilim ön planda. Dar alanlar, sınırlı mermi ve sürekli gerilim hissi hakim. Resident Evil 3 ise Resident Evil 2'ye kıyasla biraz daha aksiyon odaklı ve daha hızlı bir tempo sunuyor. İki oyun birlikte olduğu için hem hikayeyi geniş açıdan görüyorsun hem de farklı oynanış stilleri deneyimleyebiliyorsun. Ve ayrıca Resident Evil 2 alacağına aynı paraya bu bundle ile beraber 3. oyunu da alabiliyorsun. Raccoon City Edition bundle'ı %77 indirimle $44.99'dan $10.34 düşmüş durumda. Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 klasik bir strateji oyunu değil. Crusader Kings 3 için daha çok bir hanedan simülasyonu diyebiliriz. Bir krallığı yönetmekten ziyade bir ailenin yüzyıllardır gelen hikayesini oynuyorsun. Savaş yapabiliyorsun ama oyunun asıl olayı diplomasi, evlilikler, entrikalar ve politik hamleler. Akrabalarınızdan hatta eşinizden kazık yiyebilir veya ihanete uğrayabilirsiniz. Oyunda bir anda kral olabiliyorsun, sonra bir anda tahtını kaybedebiliyorsun ya da başka bir hanedanı içten çökertebiliyorsun. Oyun oldukça derin, eğlenceli ve öğrenmesi birazcık da zaman alıyor ama bir kere içine girince saatleri nasıl geçtiğini pek anlamıyorsun. CK3 %70 indirimle $34.99'dan $10.49 düşmüş durumda. Lost Records Bloom and Rage. Oyun iki farklı zaman dilimi arasında gidip geliyor. Biri gençlik dönemleri, diğeri ise yıllar sonra tekrar bir araya gelmeleri. Sen bu iki zaman arasında karakterlerin geçmişte yaşadığı olayları ve neden yollarının ayrıldığını parça parça öğreniyorsun. Oynanış olarak çok fazla aksiyon yok. Daha çok keşif, diyalog seçimi ve çevreyi inceleyerek hikaye çözme üzerine kurulu bir oyun. Zaten bu tarz oyunların olayı grafik veya mekanik değil, tamamen karakterler ve hikaye. Oyun yapısı biraz hantal olsa da Amerikan
gençlik dizilerini seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Ben birkaç saat oynamıştım ve gayet memnun kalmıştım. Lost Records Bloom and Rage %40 indirimle $18.99'dan $11.39 düşmüş durumda. The Last Caretaker. The Last Caretaker bilim kurgu temalı, keşif odaklı garip bir oyun. Oyun seni ıssız ve terk edilmiş bir dünyaya bırakıyor. Burada ne olduğunu yavaş yavaş çözmeye çalışıyorsun. Sen aslında bir bakıcı gibi hareket ediyorsun. Yani ortamdaki sistemleri kontrol eden, kalan yapıları inceleyen ve dünyada geriye ne kaldığını anlamaya çalışan bir karaktersin. Oynanışta sürekli bir keşif döngüsü var. Yeni alanlar açıyorsun, çevrelerdeki ipuçlarını topluyorsun ve parçaları birleştirerek hikayeyi anlamaya çalışıyorsun. Ancak oyun sana direkt olarak şunu yap demiyor. Çoğu şeyi kendin çözüyorsun. Bu yüzden birazcık dikkat ve merak istiyor. Aksiyon tarafı pek fazla ön planda değil. Daha çok atmosfer, yalnızlık hissi ve gizemli bir yapı üzerine kurulu. Bu ilginç deneyime sahip olan The Last Caretaker %20 indirimle $16.49'dan $13.19 düşmüş durumda. Ve son oyunumuz Silent Hill 2 Remake. Silent Hill 2 Remake psikolojik korku türünün en ikonik oyunlarından birinin modern hali. Benim de favori psikolojik korku oyunum olmasından kaynaklı listeye almasam bu oyuna ayıp etmiş olurdum diye düşündüm. Hikaye James Sunderland isimli bir karakterle başlıyor. James ölmüş olduğu bildiği eşi Mary'den bir mektup alıyor ve bu mektupta onu Silent Hill adlı kasabaya çağırıyor. Bunun üzerine kasabaya gidiyor ama vardığında her şey tamamen farklı bir şeye dönüşüyor. Kasaba sisle kaplı, boş gibi görünüyor ama aslında içinde çok garip ve rahatsız edici yaratıklar var. Ya da gerçekten var mı? Ama bu oyunun asıl olayı sadece yaratıklar değil. Asıl korku James'in yaşadığı psikolojik durum üzerinden geliyor. Oyun ilerledikçe kasabada gördüğün şeylerin gerçek mi yoksa James'in zihninde bir yansıma mı olduğu sürekli olarak sorgulanıyor. Oynanışta keşif, bulmaca çözme ve sınırlı kaynaklarla hayatta kalma var. Mermi az, kaçış her zaman bir seçenek ve bu da gerilimi sürekli olarak yüksek tutuyor. En ufak ve basit bulmacaları çözerken dahi asla rahat değilsin. Eğer alışagelmiş jumpscare korkularından sıkıldıysanız ve gerçek bir korku deneyimi arıyorsanız hikayesinin derinliğiyle birlikte Silent Hill 2 eşi benzeri pek de bulunmayan bir yapım. Silent Hill 2 Remake %50 indirimle $32.99'dan $16.49 düşmüş. Ve Silent Hill 2 ile beraber listemizin sonuna geldik. Sizin de önerdiğiniz, gözünüze çarpan oyunlar varsa yorumlarda oyunlarınızı listeleyin ki videoyu izleyen diğer kişilerin daha çok önerisi olsun. Canlı yayınlara gelip sohbet etmek ve kaliteli vakit geçirmek için Kick kanalıma beklerim. Link açıklamada. Abone olup videoya like attıysan bir sonraki videoda görüşürüz. Don Tachi iyi günler diler efendim. Die.